Evet arkadaşlar, Sovyetlerle oyunumuza başladık. İlk test videomuza. Şimdi başlamadan önce şuradan bir silahları gördüğünüz gibi hepsine böyle seviye vermişler. Farklı farklı. Tabi gene silahların özellikleri vesaire şeyleri de yazıyor. Burada BMP3, T90A falan filan var. Şimdi buradan seçimlerimizi yapıyoruz. Doğduğumuz yerler var. Ve oyunumuza başlıyoruz. Şimdi burada oyuna başlamadan önce seslerde bir problem var. Yani benden ya da başka şeyden kaynaklı değil. Direkt oyundan kaynaklı arkadaş. Bizim attığımız mermilerin sesleri vesaire şekilde gelmiyor. Sadece karşıdan seken mermiler falan filan. Tabi bu erken aşama olduğu için böyle şeyleri de normal karşılıyoruz. Şimdi genel olarak bahsedecek olursak biz gerçekçi savaştayız şu anda. Normal tank savaşlarındaki gibi, yani basitleştirilmiş karşıda düşmanların görüldüğü oyunu oynamıyoruz. Burada şimdi daha detaylı tabi incelediğimiz için şimdi şöyle karşıya bir bakalım. Bir saniye. Evet, birileri var. Gördüğünüz gibi hiç görünmüyor. Evet, 2 oldu. Evet, ilk kill geliyor. AK-12 ile. Burada birisi var. Gördüğünüz gibi hemen kaçmanız lazım. Şöyle yandan bakalım. Birileri var mı yerde? Oradan geliyor, bak sesler geliyor ama tabi bizim attığımız sesler de gelse güzel olur aslında ama tabi oyunda ses şeyden bayağı bir sıkıntılı. Bir dakika, ben size sorarım. Yakala oğlum. Çok güzel. Böyle, neyse, herhalde kimse yok. O yiyoruz. Evet. Tabi böyle bir şey var. Kanama olarak gene oyun içinde devam ediyor. Ve enlist set oynayan arkadaşlar varsa az çok bilebilir. Böyle bir bakalım. Burada 4 tane ekip arkadaşınızla beraber doğuyorsunuz. Ama tabi bu 4 tane ekip arkadaşı aynen sizin ekibiniz. Mesela şimdi demin ben öldüm. Burada bir geçiyor. Diğer hemen arkamdaki ekip arkadaşıma geçiyorum. Yani ana karakterle gene oynuyoruz. Diğer arkada kalan karakterleri de gene oyun yönlendiriyor. Onlar da tabi çatışmaya vesaire giriyor ama tabi bizim oynadığımız kadar profesyonel olmuyor. O biri mi lan? Evet, bak gene adam bize headshot attı. Lan lavuk, nereden atıyorsun da buluyorsun? Evet, gördüğünüz gibi ilk şeyimiz bitti. Şimdi AK-74M'den devam ediyoruz. Tabi burada herhangi bir silaha özellik ekleyip çıkaramıyorsunuz şu anda. Yani öyle bir seçenek eklenmemiş. Mesela tank oyunlarında modifikasyonlar ekleyip çıkarabiliyorsunuz ama bunlarda kesinlikle öyle bir şey yok. İleriki dönemde yine arayüzü de tank savaşları gibi olur, uçak savaşları gibi olur. Belki o zaman işte tank şeylere, silahlara şey ekleme durumu olur. İşte dürbün, farklı şeyler, susturucu, ne bileyim işte altına namludan top atar falan filan. Bu şekilde ekleyebiliriz. Yani bana biraz şeyi andırıyor oyun. Yani hem bir yandan oynuyoruz, bir yandan sohbet ediyoruz. Tarkov'u andırıyor arkadaşlar. Şimdi bir Tarkov çağrıştırması burada var. Yani gerçekçilik durumuna bakarsak Tarkov şeyini görebiliyoruz bence. Çünkü hani karşıda düşmanların görülmemesi ya da herhangi bir üstünde işaret olmaması buna bir etken. Yani gördüğünüz gibi can durumu vesaire bir yerden birileri atıyor ama kulağımda sağır oldu.
can durumu vesaire bir şey de yok. Mermiyi yiyince kanamanız oluyor. Bu kanamayı normal, onu biraz PUBG'ye benzetmişler. Böyle kol sarmalı bir animasyon var. Oradan kanamayı durduruyor. Solda haritada görürseniz bakın, benim kendi burada adamım var. Bir de onun üstü arkasında yine anlattığım şekilde ekip şeyi belli oluyor. Yani benle beraber 3 tane gene aynı benim ekibimden adam geliyor ama onu nasıl söyleyeyim size, bot gibi düşünün. Botlar oynuyor yani. Dur bakalım, bir yerden bir tank sesi var ama çıkmıyorum. Yani harita olarak şu an sadece bir ya da iki harita olması gerekiyor. Bir gerçekçi savaşlar için, bir de basitleştirilmiş savaşlar için. Ama dediğim gibi ben basitleştirilmiş savaşları sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden de burada kimse var mı? O ne oldu lan? Vay, Claymore'a bastık. İşe bak. Evet, gördüğünüz gibi burada ölünce hemen arkadaki adama geçiyoruz. Böyle de bir olay var ama şimdi tabi yerde şeye basınca insan biri vuruyor. Nereden lan? Oha, yapma be. Ulan ben ona vurdum, o beni vurdu. Gördüğünüz gibi hemen yan tarafa atlıyor. Şu an bayağı bir kötü oynuyoruz. Nerede? Evet, mal gibi oynadık ve 4 adamımızı da burada kaybettik. Tabi dediğim gibi biraz da gözlerimizin de iyi olması gerekiyor. Yani gerçekçi oyunda biraz alıştırma yapmamız lazım. Tabi bir yerden bir şeyler patlıyor falan ama tabi burada arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Düşmanları bulması zor. Haritadan da gördüğünüz gibi kesinlikle hani hiçbir yerde düşmanlar belli değil. Bunu böyle normal tank savaşlarında olduğu gibi aramak durumunda kalıyorsunuz. Tabii mekanikleri fazla. Anam lan, şu an bir anda hepsini vuracaktım, yemin ederim. Düşman sandım adamları ya. Gördüğünüz gibi UAV'ler falan da var. Bunlara işte bomba takıp şu an güncel Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi tanklara dalarak patlatma imkanınız var. Yani değişik mekanikli güzel bir şey olmuş ama tabi oyunun bayağı bir gelişmesi lazım. Şimdi bunu söylüyoruz ama bak, bir yerde yine bir tank vari bir şey var. Ses acayip geliyor. Nerede la? Aha, sağda bir tane. Oo, bu ne? M1 Abrams. Gel bakalım. Evet, şöyle. Yapma lan, nasıl delmedin Amoreki? Nereden atacağız? Dur bakalım ya, hak. Oo, çok kötü. Valla RPG ile M1 A1'i deldik ya, daha ben de bir şey demiyorum. Bu sporu yapıyoruz belki arkadaşlar. Yani tank üstüne şimdi böyle muharebe şeyine bir şey diyemem ama tank açısından bu sporu yaptığımızı söyleyebilirim. Yani biraz şey sıkıntı. Yani yeni silahlar vesaire bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şu an kullandığımız mesela silahlar eski silahlar. Yeni silahlar bayağı bir var ama bunlar şu an bu oyunda mevcut değil. Herhalde War Thunder'daki gibi belli bir yıl üzerinden başlanarak devam ediyor. Bu da
Herhalde buralar benim adamlarmış. 80'ler 90'lar falan diye tahmin ediyorum. Çünkü hani silahlara bakılacak olursa, çünkü AK-47 bile yok mesela. Lan çalıya çırpıya ateş ediyorum ya. Gözüm de görmüyor, yemin ederim yaşlandık. Şimdi şöyle bir saatten sıkıntı var. Mesela burada haritayı sol tarafa koymuşlar. Ya RT vesaire silah seçimlerini de sağ tarafa koymuşlar. Şimdi bu oyuna biz War Thunder'dan geçtiğimiz için burada yani ben alışmışım, gözüm harita için hep sağ tarafa geliyor. Yani aslında onu da sol tarafa alıp normal tank şeyi gibi yapsalar iyi olurmuş. Zaten hani yarı Enlisted'den, yarı işte diğer oyunlardan, yarı War Thunder'dan alıp birleştirilme bir oyun yapılmış gibi bir izlenim var zaten şu anda. Aslında onu da bozmayıp şey yapılabilirdi. Ve bence böyle yani sesler bile doğru düzgün çıkmıyorken yayınlamak yerine en azından daha düzgün, daha böyle oynanılabilir bir şekilde çıkarmak, yani alfa sürümü tarzında daha böyle iyi olabilirdi diye ben düşünüyorum. Yani ilk başta daha böyle bana hızlı bir oynanış gibi gelmişti. Yani daha çok ben Call of Duty'ye benzetiyorum diye söylemiştim ama şimdi baktığımızda, daha detaylı oyunun içine girip oynadığımızda, o ne lan? O ne oğlum? Bu kaç kişi lan? Vay 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 vay. Lan şarjör de bitti. Lavuk. Hayırdır? Bak işte şu şeyin tadını bize vermesi lazım abi. Benim mermi sesleri niye çıkmıyor ya? Ya tamam, bu yapamamış olabilirsin. Hani her silahın mermi sesleri vesaire bir şey, daha onlar üzerinde çalışıyor olabilir ama olması lazım abi ya. Sen şey değilsin ki, böyle 5 liralık bir yatırım yapan, şey yapan bir şirket, oyun firması değilsin ki. Ve oyunu burada kazanarak bitiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.